Merhaba sevgili dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni videonun anlatımına geçmeden önce sevgili dostlar, daha önce paylaştığım videoları bir hatırlatayım. Musa ile ilgili videolardı bunlar. Birisi bildiğiniz gibi Hızır ve Musa arasındaki olayı hikaye eden kıssa. Diğeri bir ölünün diriltilme hikayesiydi. Hani bir inek keseceksiniz, ölüye vuracaksınız ve o da dirilecek. Üçüncü hikayemiz Samiri ile Musa arasında geçen hikayedir. Bugün Samiri ile Musa arasında geçen hikayeyi konuşacağım. Bu hikaye aslında e, Tevrat'ta yoktur hemen hemen. Böyle benzer bir takım şeyler varsa da yoktur. Bir Tevrat hikayesi değildir yani. Bu tamamen Kur'an'a ait, Kur'an'ın özgün mesajlarından birisidir. Olay nasıl başlıyor? 80. ayetten kaç ayettir? 99'a kadar 19 ayette anlatılıyor bu hikaye. Hikayenin başlangıcını bir giriş kısmı var ayetlerde. Şunu söylüyor. İşte İsrailoğulları sizleri düşmanınızdan kurtardık ve Tur Dağı'nın sağ yanında size söz verdik. Üzerinizde kudret elvası ve bıldırcın indirdik. Yani böyle bu ayetler devam ediyor. Nereye kadar? E, Rabbin Musa öyle söylüyor. Musa'nın Rabbi kavmine ne kadar lütufkar, ne iyilikler yaptığını söylüyor. Ve Musa şüphe yok ki ben tövbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolunda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcıyım. Bütün bunları giriş cümlesi olarak neden ifade ediyor ayet? Çünkü ayeti bir bütün olarak aldığımız zaman Yahudi kavmine bak bu kadar lütufkar davrandım ama sizler ne yaptınız? Onun girişidir adeta. Ön hazırlığıdır. Ey Musa, seni kavminden daha çabuk sevk eden nedir? Yani Musa çok çabuk Rabbine sanki bir yerde oturmuş da öyle anlaşılıyor değil mi? Ey Musa seni kavminden ayırıp daha çabuk gelmeye sevk eden nedir dedik. Musa onlar benim izimdeler. Beni takip edip geliyorlar. Ben sana acele ettim ki hoşnut olasın. Sevgili dostlar bu tuhaf gelmiyor mu? Bir sevgili orada oturmuş. Niye o kadar acele ettin geldin diye soruyor. Ee, Ben senden çok hoşnutum. Sana ulaşmak istedim. Altında ne yatar bunun biliyor musun bu olayın? Musa kavminde bir takım olumsuz hareketlerin varlığını hisseder. Bir takım homurdanmaların varlığını sezer ve bundan dolayı bir kenara dağa, Kur'an'da dağ gibi, Tur'a, dağa çekilip düşünmek ister. Öyle sevgiliye kavuşma hikayesi bir problem var. Nereden bunu çıkarıyorum? Onun devamında problem zaten kendini gösteriyor ayetler üzerinden. Ne diyor? Niye acele ettiğini arkasından Rabbi ona şöyle söylüyor. Allah doğrusu biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı dedi. Bu işler bir anda olmaz. Alttan kaynayan bir takım olaylar vardır. Musa rahatsızdır. Bir çözüm arayışı içindedir. Kendini toplumdan uzaklaştırarak bir düşünme ihtiyacındadır. Bir çözüm arayışı ihtiyacındadır.
Onun için bak ayet onun devamında diyor. Doğrusu biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı. Hemen Musa 86. ayet öfkeli ve üzgün olarak kavmine döndü. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaad ile söz vermedi mi? Size bu süre mi çok uzun geldi? Yoksa Rabbinizden size bir gazap inmesini arzu ettiniz de mi bana olan vaadinizden caydınız? O yukarıdaki açıklamalarla bu açıklama birbirini tamamlıyor. Demek ki Musa kızgın bir şekilde geliyor toplumuna, artık patlıyor, olay patlıyor. Nedir olayı göreceğiz. Onlar dedi ki biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Hatırlarsanız bu kendiliğimizden sözünü Hızır Musa hikayesinde de kullanmıştık, geçmişti ve ben kendiliğimizden derken kimse kendiliğinden durup durduğu yerde konumunu değiştirmez. Ona dıştan bir etki olacak ki konumunu değiştirsin. Onun için denebiliyor. Ben kendiliğimden yapmadım. Peki nasıl yaptın? Birisi seni yönlendirdi demek ki. Fakat biz o kavminin süs eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları attık. Orijinal metinde sadece onları attık diyor. Fakat açıklamak için ateşe attık diyor. Kur'an'da ateş yok. Ateşe atılma söz konusu değil. Samiri de kendi mücevheratını böylece atmıştı. Şimdi genel geçer anlatımda Musa'nın kavmi yani Yahudiler Mısır'dan çıkarken güya bir takım altınlar, mücevherat yüklenmişlerdi. Burada kaçarak çıkmışlardır ve komşularından veya diğer Mısır'ın yerli halkından zaten hani köleydiler, nasıl altınlarını onların çalabiliyorlar. Zaten canlarını kurtarmak durumundadırlar. Üstelik köle oldukları için de aşağı tabakadandır. Bir şey yapamazlardı. Onların altınlarını alamazlar. Süslendik. Bak orijinalde onlar dediler ki biz sana verdiğimiz sözden bize yüklenmişti. Neydi yüklenen biliyor musunuz dostlar? Öküze tapma kültürü yüklenmişti. Altınlar, mücevherat, zenginlik kültüreldi. Ve onları da zaten niye attık? Ateş yok ki niye ateşe attık? Yine Musa hikayelerinden birinde Musa ile Firavun meselesinde hani kahinler ipleri atıyorlar, yılan alıyor. Bu atmadan önce karşılıklı konuşuyorlar. Musa'ya diyorlar, sen mi atacaksın, biz mi atacağız? Bu tabire dikkat edin. Ortada atılacak bir şey yoktur. Vardır. Nedir o? İçimizde sakladığımız niyetlerimiz, düşüncemiz. Onu dışarıya yansıtıyorsun. Atmaktan kasıt bu. Çünkü Kur'an'da ateş yok. Ateşe attı. Diyor ki Samiri de attı. Samir kendi mücevheratını. Mücevherat söz konusu değil burada. Çünkü bunu özellikle söylemek istiyorum. Mücevherat derseniz altından yapılmış buzağıya da yol açmış olursunuz. Oysa ki ateş yok. Ateşe atılma söz konusu değil. Samiri toplumun içinde yani nedir o? 88'e geldik. Evet. Nihayet Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Şimdi buradan böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı derken bunun üzerine Sabiri ve adamlar işte sizin de Musa'nın da ilahı budur ama onu unuttu dediler. Geleneksel anlatıda işte altınlarını veriyorlar Samiri'ye.
Samiri onları ateşe atıyor, eritiyor. Oysa ki Kur'an'da ateş falan, eritme falan hiçbirisi yok. Ateşe atıyor, eritiyor. Bir buzağı, altından bir buzağı yapıyor. Dikkat edin. Samiri ne diyor? Samiri ve adamları. Samiri'ye inanan bir grup var. Samiri'nin düşüncesini paylaşan. Samiri ve adamları dediler ki sizin de ve Musa'nın da Rabbi işte budur. Bu buzağıdır. Aslında sevgili dostlar, ortada bir buzağının olup olmaması meselesi değil. Bir buzağı da yoktur. Burada diyor ya, Samiri onlara böğüren bir buzağı. Herkesi şaşırtan bu zaten. Altından bir buzağı yapılabilir. Ama o nasıl böğürüyor? Maalesef eski müfessirlere baktım da ne diyorlar biliyor musunuz? Altından bir buzağı yapılabilir, mümkün. Ağzından ağzı açıktır buzağının. Ağzından giren hava arkasından çıkarken arkası da boşluk haline bırakılmış. Böğürme budur diyorlar. Ama mutlaka bir altından yapılmış bir buzağı kabulünden hareketle bu buzağı böğürtmek istiyorlar. Nasıl böğürtecekler? Böyle böğürtmüşler. Akla ziyan. Bu böğürtü sesi vermez. Onlar bir ineğin nasıl böğürdüğünü bilmezler mi? O ses böğürtü sesi olur mu? Ha. Peki ama Kur'an'da böğürme var. Peki nedir? Aslında içlerindeki sakladıkları Abis öküzüne tapınma kültünü Samiri açığa çıkardı. Dedi ki sizler busunuz. Eskiden de Rabbiniz buydu. Musa'nın da buydu. Musa'nın buydu derken yani Musa Abis öküzüne mi tapınıyordu? Evet. Neden? Çünkü anadan doğma peygamber değildi. Geleneksel anlayışa göre de Musa Firavun'un sarayında büyüdü. O kültürde büyüdü. Peygamberliğe bilgisine, idrakine ulaşıncaya kadar içinde yaşadığı toplumun kültürüyle büyüdü. Yani onun da Rabbi, o halkın da Rabbi Abis öküzüydü. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ama mollalarımız Musa'ya bunu yakıştıramıyorlar. Hayır, Kur'an yakıştırıyor adeta. Evet, bunların Yahudi kavminin içindeki bu inancı, gerçek inanç buydu. Bunu açığa çıkardı. İşlerinde saklayıp barındırdıkları şey buydu aslında. Peki böğürme nedir burada? Şimdi bu toplum içten içe kaynıyordu Musa şeye gidinceye kadar. Dağ Tur'a gidinceye kadar bir rahatsızlık vardı. Zaten ona itiraz ettiler. Biz şunları yemekten bıktık, bize başka bir şeyler ver falan. Rabbine dua et, başka yiyecekler. Hani kudret helvası derler, bıldırcın verdik falan derler. Bir rahatsızlık var. Rahatsızlığın temel nedenlerinden biri Musa Abis öküzünü tapınmayı yasakladı. Soyut bir Allah'tan, Tanrı'dan bahsetmeye başladı. Oysa ki kendi toplumu somut bir tanrısı vardı. O toplum gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir tanrıyı anlamakta ve kabullenmekte zorlanıyorlardı. Onun için de bir türlü Musa'nın bahsettiği ilaha
İlahı içselleştirememişlerdi. Onların hala işlerinde sakladıkları ilah anlayışı öküzdü. Tanrıları öküzdü. Ona tapınıyorlardı. Toplumdaki bu huzursuzluk ve Samiri'nin adamları ve kendisi bu hakikati onlara anlatınca, bu gerçeği, toplum daha önce başlamış olan hoşnutsuzluk ve homurdanmayı Kur'an öküzün böğürmesi şeklinde. Yani o insanlar öküze tapma kültünü içselleştirmiş, benimsemiş olan o insanların tepkilerini öküzün böğürmesi şeklinde bize anlatıyor. Neden öyle anlatıyor biliyor musun? O toplumu aşağılıyor. Öküz gibi ses çıkarıyorlar. Öküz gibi ses çıkardılar. Tepkilerini böyle ortaya koydular. Yani öküze tapan o topluluğu aşağılamak için Kur'an. Hani bizde de günlük dilde de kullanırız da, ne öküz gibi böğürüp duruyorsun, bağırıp duruyorsun. Yani davranışı, o toplumun davranışını inandıkları kültür üzerinden ifade ediyor. Öküz gibi böğürme veya affedersiniz derler, köpek gibi havlayıp durma falan. Oysa orada köpek yok. Bir benzetme yapılıyor. O toplumun böğürtüsü, tepkisi, yani isyanını öküz gibi böğürdü diyor. Böyle olunca da zaten buzağı var mıdır, altından mıdır, yok gümüşten midir, bunun tartışmasına bile ihtiyaç kalmıyor. Onlar görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir sözle, bakın, karşılık veremiyor. 89. ayette de bunu anlatıyor yani. Böyle bir heykel olsa bile, ki vardır işlerinde o heykel, o kült devam ediyor. Boyunlarına da asabilirler belki. Sözle karşılık vermiyor. Onlara ne bir zarar ne de bir yarar vermeye sahip bulunamıyordu. Görüyorlardı onlar. Bu artık böğürmenin ne olduğunu, yukarıda böğürüyor diyor ya, bunu anlarsak böyle bu ayette anlamlı oluyor. Ne diyor? Yukarıda ne diyor? Buzağı heykeli, bunun üzerine Samiri adamları ilahınız budur diyor. Daha yukarıda böğüren bir buzağı yaptı. 89'da ne diyor? Onlar görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir sözle karşılık vermiyordu. Onlara ne bir zarar ne de bir yarar vermeye sahip bulunmuyordu. Yok zaten. Böyle bir şey yok. Bu sadece o toplumun seviyesini anlatmak için kullanılmış bir sözcüktür. Öküz gibi böğürüp durma gibi bir sözdür yani. Evet. Sonra andolsun ki Musa geldi kavmine, toplumuna, kardeşine diyor. Ey kavmim, Harun'a daha önce onlara, ey kavmim, siz bununla, yani buzağı ile imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahmandır. Gelin buna uyun ve emrime itaat edin demişti. Musa geldi, bu olayla karşılaştı böyle. Onlar cevap olarak şöyle diyorlar. Musa bize dönüp gelinceye kadar biz ona tapmaya elbette devam edeceğiz. Pardon, bu sözü Harun söylüyor. Yani yapmayın etmeyin, Rahman'a dönün falan. Onlar da yok, biz senin sözüne bakmayız. Musa önder ya. Musa gelinceye kadar biz öküze tapma, yani inancımızı terk etmeyeceğiz. Bu Samiri'nin dediği bize doğrudur. Elimizle tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz bir Rabbim anlayışı bizim için daha tutarlıdır. Bu çok evrensel bir ilkedir sevgili dostlar.
Bugün de soyut bir tanrı anlayışı, soyut bir ilah anlayışı toplumumuzda hemen hemen gerçek boyutlarıyla yoktur. İnsanlar bugün içinde eski kültürlerine dayalı olarak putperest eğilimlerdedirler. Ancak bugünkü putlar böyle eski o kadarını yapmıyoruz yani. Şöyle bir put yapıp önünde secde falan etmiyoruz. Ama put dediğimiz şey bizim hayatımızı etkiliyor, yönetiyor ve yönlendiriyorsa, arabadan tut binaya, binadan tut bilmem altına kadar her şey bizim putumuz olabilir. Çünkü soyut bir Allah'ın idraki çok zordur ve hocalarımız da maalesef bundan idrak etselerdi bahsederdi. Soyut bir tanrıdan ziyade somut, elle tutulur tanrılara yönelmişizdir. Evet, Musa gelince kardeşine şöyle dedi. Ey Harun, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu? Neden mani olmadın? Hatta sakalını tutuyor, sarsıyor, saçını sakalını çekiyor Musa. Harun, ey anamın oğlu, sakalımı başımı tutma. Ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözüme bakmadın diyeceğinden korktum. Yani ben senden korktum, bunları yola da getiremedim. Hz. Musa bu defa Samiri'ye dönerek, ey Samiri, senin bu yaptığın nedir? Çünkü Harun yapmadı. Harun yapmadı diyorum desem de Yahudi kaynakları bu işi Samiri'yi kullanmadan Harun'un yaptığını söylerler. Neye göre söylüyorlar onu da? Tevrat'ta yani öyle söyleniyor. Oysa ki Harun Hz. Musa'nın yardımcısıdır. Hatta ve hatta yine Tevrat kaynaklarında aynen böyle geçiyor. Musa Allah'tır, Harun da onun peygamberidir. Tevrat kaynağı. Peki böyleyken Harun çelişki değil mi kendi işlerinde Tevrat'ın ifadesiyle? Madem Harun Tanrı olan Musa'nın peygamberi ise niye toplumu yoldan çıkarsın? Bunu da nasıl izah ediyorlar bilmiyorum. Evet. Samiri'ye soruyor. Bu yaptığın nedir? Samiri, onların görmedikleri bir şeyi gördüm ben. Resulün izinden, orijinal tabiri kullanıyorum. İzinden bir avuç aldım. Değiştirilen yani tefsirlerde veya meallerde yazılı halini önce okuyayım. Samiri onların görmedikleri bir şey gördüm. Sana gelen ilahi elçinin, bu sana gelen yoktur. İlahi elçinin, parantez içinde Cebrail'in, Kur'an'da o Cebrail de geçmez. İzinden bir avuç toprak diyor. Toprak da yoktur Kur'an'da, geçmez. Aldım ve onu erimiş mücevherat da yoktur. İçine attım. Bunu bana böylece nefsim hoş gösterdi. Bu çok önemli bir mesajdır. Biraz bunun üzerinde duracağım. Diyor ki ben risaletten, resulluk bilgisinden, resulluk idrakinden bir tutam sahibi oldum. Yani Resul bilgisine sahibim. Yani Musa Resul'dür ama ben de senin kadar olmasam bile ben de Resul'üm diyor. Ve o Resulluk bilgisini kullanarak bunlara bir doğruyu söyledim.
Aslında söylediği, Samiri'nin söylediği doğrudur. İçlerindeki Yahudi toplumun içinde barındırdıkları Abis öküzü kültünü onlara gösterdi. Siz busunuz diyordu. Rahman'a falan secde etmiyorsunuz. Putperestlik kültünüz hala devam ediyor. Ve bunu ancak bir Resul gösterebilirdi. Veya Resullükten bir pay alan. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Samiri bizim Müslüman müfessirler tarafından lanetlenir. Oysa ki Kur'an onun Resullük bilgisine sahipti. Az veya çok bilgisine sahipti. Neye göre suçluyorsunuz? Ve onun gösterdiği şey doğruydu, yanlış değildi. O toplumun içindekini ona gösterdi. Ve bir şey daha Musa'ya anlatmış oldu. Ey Musa, dolaylı olarak Musa, insanların gönlü, aklı ve hayatı somut değerler üzerinden devam eder. Bir topluluğu devam ettirmek, bir inanç üzerine devam ettirmek istiyorsanız o topluma uluhiyeti, ilahlığı hatırlatacak somut bir değer vermeniz lazım. Yani bir heykel, bir put. Bu o kadar gerçek bir sözdür ki bütün dinler kendileri için soyut bir tanrıyı anlamakta ve idrak etmekte aciz oldukları peygamberler tarafından bilindiği için onlara somut ve kutsal bir mekan gösterirler. Çünkü kitleler için somut değer ancak Tanrı'yı temsil eder. Tanrı'yla, ilahla ancak bu şekilde ilişki kurarlar. Kabe bunlardan birisidir. Allah ile ilişki kurmanın somut, elle tutulan, gözle görülen bir varlığıdır. Hatta camilerin, kiliselerin, havraların, kutsal mekanların devasa yapıları tanrısallığı anlatmak ve tanrısallık önünde küçük, kendini aşağılanmış hissetmesini sağlamak içindir. Çünkü o devasa yapılar karşısında hayranlık duyacak kişi ve inandığı dinin yüceliğine ancak böyle inanmış olacak. Bu olay çok önemlidir onun için. Musa dedi ki onlara ceza verdiği halde Samiri'ye dedi ki hadi çekil git. Bir ceza vermedi. Artık senin için hayat boyunca benimle temas yok. Benimle hayatım boyunca konuşmayacaksın, temas etmeyeceksin diye söylemem var. Yapayalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Burada bu parantez içindedir. Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza vardır, daha vardır. Bir de ibadet edip durduğun ilahına bak. Elbette biz onu yakacağız, sonra da kül edip muhakkak onu denize savuracağız. Bir şey sorayım arkadaşlar. Altın yakılırsa, yüksek ateşte yakılırsa kül olur mu? Olmaz. Eriyik haline gelir. Ondan sonra da donmuş olur. Peki burada ne diyor? Niye bunu anlatıyorum? Böyle bir buzağı, heykel falan söz konusu olmadığını anlatmak için. Altın yanmaz sonra. Erir sadece yüksek ısıda. Kül olmaz. Altın tanecikleri kırılır, parçalanır. Altın tozuna dönüştürülür ama kül olmaz ve yakılmaz altın. Onu denize savuracağız. Yani senin bu oluşturmaya çalıştığın anlayışı
Yerle bir edeceğim, yok edeceğim diyor. Edebildi mi Musa? Hayır, edemedi. Hayatın akışı içerisinde edemedi. Samiri'nin söylediği hakikat devam etti. Burada 99. ayette 98 sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır diyor. Sonra peygamberimize hitaben olduğu söylüyor. Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böyle anlatıyorum. Yani çok net bir şekilde halk hikayesi olduğu böyle anlatıyorum. Sana katımızdan bir zikir. Bakın burada da katımızdan diye çevrilen yine Hızır Musa hikayesinde ki ifade kullanılıyor orijinalde. Ne diyor? Min ledunna. Geçmiş hikayelerden bir hikaye. Ve iç yüzün hikayenin iç yüzünü sana anlattım. Sevgili dostlar, ben de size o iç yüzünün ne olduğunu anlattım. Bunu iyi anlamak lazım. Samiri önemli bir figürdür. Resulluktan bir pay almış ya. Burada işte buzağı yaptı falan. Aslında şunu da söylemem lazım. Bir Resul, Kur'an bir Resulluktan pay almış bir insandan bahsediyor. Ama sonradan da onu eleştiriyor. Bugün için Resul var mıdır? Vardır. Nedir o Resuller? Toplumun algısını, yaşam anlayışını vizyoner derecede geliştiren ve onun hayat tarzına önemli bir değişim yaratan vizyon sahipleri Resullerdir. Ama bu Resullükten pay alanlar da vardır. Kimlerdir onlar? Teknolojik ve bilimsel anlamda keşifler, icatlar yapanlar Resulluktan pay alanlardır. Çünkü toplumsal hayatı derinden etkileyecek keşif ve icatlar Resulluk idraki olmadan olmaz. Bugün toplumumuzda ne kadar Resul'dür? Mesela şunu söyleyeyim. Şu bir bir cep telefonu var ya. Cep telefonunu icat eden Kur'an'daki tapınılan buzağdan daha etkin bir alet icat etmemiş mi? Milyonlar tapınma dediğimiz böyle namaz kılar gibi önünde eğilme değil ki. Bugün cep telefonumuz dünün buzağısından daha etkili. Hayatımızı o derece etkileyen, hatta yönlendiren bir araç durumundadır. Ve toplumlar bu ve bunun gibi putlarla yönetiliyor. Soyut bir ilah anlayışı maalesef anlaşılması, içselleştirilmesi çok zordur. Bakın ben size burada bu ayetin iç yüzünü anlattım. Ben herkese her anlamda, bu anlamda meydan okuyabilirim.
İç yüzü budur. Ve Samiri o toplumun, hatta Musa'ya ders veren bir insandır. Diyor ya, onların görmediğini gördüm. Doğrudur. Musa'nın da görmediğini görmüş diyor. Çünkü toplumu bir put istiyordu. Eski kültürlerini istiyordu. Musa bundan habersizdi. Bugün de böyledir. Toplumumuz hayatını idame ettirmek, kutsallığı yüceltmek ve bir kutsal anlayışına ulaşmak için kaçınılmaz olarak putlara ihtiyacı var. Bu putlar öylesine hayatımızın içinde ki bunun farkına varmıyoruz. Bizi yöneten, yönlendiren bütün araçlar adeta hayatımıza hakim olmuşsa o bizim putumuz olmuştur. Sevgili dostlar, bu seriye devam etmek istiyorum. Hangi seri? Musa serisine. Bundan sonra Kur'an'da geçen Musa ile ilgili diğer ayetleri görebildiğim kadarıyla arz etmeye çalışacağım. Musa'dan sonra herhangi bir peygamberin hikayesini dinlemek istiyorsanız lütfen, onu hatırlatıyorum tekrardan, yorumlar kısmında bana ulaştırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.